Sizlere bu tatlı hosteli, Oş'taki bu hosteli göstermek istiyorum. Burada resepsiyonu var. Gayet hoş ve güzel bir hostel. Hello. Burası mutfağı. Gayet temiz ve güzel. Aynı zamanda düzenli. Hello. Benim odam hemen sağ tarafta. Bakın ben böyle perdeli yataklara bayılıyorum. İzole olabiliyorsunuz. Burası benim kaldığım yer. Buradan hava alıyoruz. Oldukça rahat, oldukça temiz. Böyle çeşitli odalar var. Diğer odaların içlerini göstermiyorum arkadaşlar. İnsanlar yatıyor. Biraz da sessiz konuşuyorum o yüzden. 2 tane tuvalet. Burada da bir tuvaleti var. Burada duş var. Orada da duş var. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi. Bu büyük bir şans. Ve oldukça ucuz. Öyle de bir bahçesi var. Gerçekten de çok hoş ve çok güzel. Yıkadıktan sonra çamaşırlarınızı oralarda kurulayabiliyorsunuz. Ayda'yla tanışalım. But I'm so tired. I don't. Excuse me, Ayda. Selam ver. By the way, Istanbul is a beautiful city. Oh, Istanbul? Yeah, I like Oh, Istanbul a lot. yes, yes. It's beautiful. Today, unfortunately, there are lots of inflation because of bad government. But yes, history and geography. Exactly. It's nice. It's It's basement nice. and also the multicultural. It's multicultural. Multicultural, yes. I like that. People are lots of mixed, like Brazil. Like Brazil. Thank you, thank you. Bye bye. Bye bye. I don't know if you. Evet, turist dostumuz İstanbul'a gitmiş. İstanbul'un çok kültürlü ve çok güzel bir yer olduğunu söyledi. Dedim evet, Türkiye öyledir. Türkiye çok kültürlü olduğunu anlayıp her bir kültürü tam olarak savunduğu zaman, tam olarak koruduğu zaman çok daha zengin ve çok daha çeşitli bir yer olacak. Pek çok din, pek çok etnisite Türkiye'nin güzelliğidir. Hostelin girişi de bu arkadaşlar. Şöyle dışarıdan gösterdik. Bulunduğu mahalle Özbek Mahallesi. Oş'taki Özbek Mahallesi de bu şekilde. Şimdi biz yavaş yavaş Oş'u gezmeye başlayalım. Buradan böyle çıktığınızda ana caddeye, merkeze doğru ve üniversiteye doğru çıkabiliyorsunuz. Şu anda Özbek Mahallesi'ndeyiz. Oş'un kültürü Kırgızistan'ın diğer noktalarından daha farklı. Burada daha dini bir yapı var diyebiliriz. Ayrıca yemekleri de bir parça değişiyor. Yani Özbek çoğunluğu burada hissetmeye başlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi genellikle devletler masa başında sınır çizdiler. Ve masa başında sınır çizerken de özellikle hello. Ve genellikle egemenlerin çıkarlarına göre, yani maden çıkarları, petrol çıkarları ve benzeri gibi noktalar itibariyle bu sınırlar çizildi. Her ne kadar işte Wilson ilkeleri ya da Lenin'in temel aldığı ilkeler, yani halkların çoğunluk olması bir ilke olarak gösterilse de aslında asıl hedef tabii ki egemenlerin, dünya egemenlerinin karları ve çıkarlarıydı. Bunu Oş'ta da çok net görebiliyorsunuz. Çünkü Oş'ta çoğunluk aslında Özbek. Kültür olarak da Özbek. Yani Özbekistan aslında burada başlıyor. Hello, you are going to hostel? Yeah, I'm going back to the house. Okay, see you. I will go to Süleyman Mountain today. Oh, yeah. Do you want to come? Aleykümselam, merhaba, merhaba. If you want, I can wait for you there, or if you want, you can plan. Oh yeah, okay. Okay, Yeah. I will be in market. In Market? this, yes, in On the this. corner? Maybe we can eat lunch together. Okay, okay. Okay, I'm Just waiting. give me 5 minutes. No, 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 be relax. Evet, Japon arkadaşımız, hostelde tanışmıştık. Kendisiyle konuştuk ve dedim ki seni köşede bekliyorum. Beraber öğle yemeği yeriz. Ondan sonra da dağa beraber gideriz. Burada bir dağ var. Evet, Kırgızistan'da çoğunlukla arkadaşlar doğayı
görüyoruz. Çünkü göçebe kültürün tarihi yapıları çok fazla yok. Yani göçebe kültürlerin sözlü kültürleri oldukça geniş. Ama mimarisi olsun, diğer noktalar olsun çok fazla yok. Yani camileri yeni yapılmış. İşte ne bileyim tarihi bir cami ya da farklı bir noktayı görmek zor oluyor. Kazakistan'da da biraz böyleydi. Kırgızistan'da da böyle. Tabii ki kendi kültürel zenginlikleri var. Bu onları asla küçümsemek değil, öyle anlaşılmasın. Her kültürün kendine has güzellikleri ve zenginlikleri var. Bütün dünya için geçerli. Şimdi Japon arkadaşıma da dedim ki köşede seni bekleyeceğim. Oş Fergana Vadisi'nin güneyinde bulunuyor ve Kırgızistan güneyinin başkenti olarak adlandırılıyor. Çünkü Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri. 1939 yılında kurulmuş bir şehir. 2012 verilerine göre 256.000-257 bin kadar bir nüfusu var. Kırgızlar, Özbekler, Ruslar, Tacikler buralarda yaşıyor arkadaşlar. Celalabad ve bu bölgede Kürt köyleri de var. Çok fazla sayıda değil. Ortalama 2000 kişi kadarmış. Daha çok böyle mahalle kadar. Ama Kürt köyleri de var. Stalin zamanında yerleştirilmişler. 3000 yıllık bir kültürü var arkadaşlar. 3000 yıllık bir şehir burası ve genellikle tarih boyunca bir pazar şehri olmuş. Şehir Orta Asya'nın eski yerleşimleri arasında. İpek yolu boyunca yapılan ipek üreticiliğinin merkez noktalarından biriymiş zamanında ve aslında geçmişte daha zengin bir şehirmiş. Samsa'nın yapıldığı yere geldik. Özbek kültürüne hemen başladığını görüyoruz Oş'ta. Evet. Ben 4 tane yerim. 4 tane. How many you eat samsa? 3? 4? 3. Tamam, teşekkürler. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Eyvallah. Eyvallah. Oh, sorry. Arkadaşlar sımsıcak geldi. Yani sıcacık. Gerçekten de çok güzel. Şöyle. Şurada yapılıyor. Şimdi deneyelim. Dostuma mihmandarlık yapıyorum. O yeni geldi. O yeni geldi. Şöyle biraz içinde su kalmış. Onları dökelim. İnşallah temizdir o su. Okay, thank you. Evet, çayımızı da koyuyoruz şimdi. Okay. Thank you, thank you. So hot. Sıcak ama o kadar lezzetli ki. Çok lezzetli, gerçekten çok iyi. This is so Dostumla beraber şimdi şu gördüğünüz dağa doğru gidiyoruz. O dağa çıkmayı istiyoruz. Güzel bir yemek yedik. Samsamızı bitirdik. Böyle beraber devam ediyoruz. Hatta o da sanırım Taşkent'e gidecek. Belki bir süre birlikte yolculuk yapacağız. Bu şekilde yolu sürdürüyoruz. Biz buradan böyle dağa doğru çıkıyoruz. Çıkmadan önce 70 som ödüyoruz. Evet. Piro ile beraber çıkmaya devam ediyoruz. En üste kadar dağı tırmanmaya. Yol ve merdivenler var. Çok mu ilginç? Yani çok da değil aslında. Bir dağın tepesine çıkıyorsunuz ve şehre bakıyorsunuz. Ama yine de işte bir yerin turistik olduğunu duyunca oraya gitmeye karşı bir içgüdü başlıyor. Çok mantıklı da bir içgüdü değil aslında.
Evet, o şehrini tamamen görebiliyoruz. İyi yorulduk, iyi spor oldu. Ta aşağıda arabaların olduğu yerden beri yürüyoruz. Selam. Bu dağın ismi Süleyman Dağı. Süleyman Toğ diyorlar. Toğ, Kırgız Türkçesinde ve sanırım Kazak Türkçesinde de dağ. Bir yandan şehri izliyoruz. Bir yandan merdivenler ve yolda devam ediyoruz. How are you, Hiro? I'm good. You're good? Yes. Wonderful. I'm still young. Oh, yes, you're still young, definitely. And you don't smoke cigarette. Yes. It's I don't perfect. smoke. I don't drink alcohol. Wonderful. So, yeah. Yes, perfect. Hiro yaklaşık 5 aydır geziyor. Buradan sonra Özbekistan, Azerbaycan, Georgia, Gürcistan, Ermenistan ve Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de ona birkaç tavsiyede bulunduğum arkadaşlarımdan tavsiye edeceğim. Belki onlar da kalmayı tercih eder. Bakacağız. Acayip tırmandık arkadaşlar. Yukarı doğru böyle gidiyoruz. Bütün bu yolu ta bakın şu aşağıda gördüğünüz caddeden beri yukarı çıkıyoruz. Şehir tamamen ayaklarımızın altında artık. En tepedeyiz. Oh. Aşağıda gördüğünüz arabaların oradan beri yürüdük. Yaklaşık 40 dakika müthiş bir sabah sporu. Müthiş bir tırmanma. Ama o şu tamamen görebiliyoruz şu anda. Bakın. Arkadaşlar Oş'un itfaiye merkezi burası. Bakın Orak Çekiç Sovyetler Birliği'nden kalma bir bina ve burası itfaiye merkezi. İçeride itfaiye araçlarını görüyorum. Pencerenin arkasında, camın arkasında. Bu şekilde. 47 city in Japan. Yeah. Hiro'dan öğreniyorum ki 47 şehri varmış Japonya'nın. Osaka ikinci şehri. Eğer Japonya'ya gidersen mutlaka Kyoto'ya da ve Osaka'ya da git dedi. Bu arada biz Oş'un merkezindeyiz şu anda. Şöyle yavaşça sizlere de göstereyim. Burası Oş'un merkezi. Böyle devam ediyor. Arkadaşlar Oş'u da öğrenmiş olduk. 3 gündür hemen hemen 3. gün 3 gündür buradayız. Ve artık hostele gidiş yolunu navigasyona bakmadan halledebiliyoruz. Genellikle böyle kaldığım şehirlerde 3. gün 4. günde artık şehri tanımaya başlıyorum. Bir hafta kaldıysam otobüslerde artık öğreniliyor. Çünkü bildiğiniz üzere ben pek çok şehirde uzun kalıyorum. 1 ay, 1,5 ay. Şimdi Asya'da daha da uzun kalmayı düşünüyorum. Yani Asya'da gittiğim şehirlerde belki 2 ay, 3 ay, belki daha uzun kalacağım. Bilmiyorum. Kim bilir belki yerleşirim. Henüz daha bu konularda bir belirsizlik var kafamda. Yani Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Ama dolaşır mıyım yoksa çok beğendiğim bir noktada kalır mıyım? Bakacağız. Evet.
tostede yemek yapıyoruz şu anda. İlginç bir makarna sosu hazırlıyorum. You don't like pepper so much, right? Little bit? It can be little bit. Like this? Enough? Okay, enough. You can speak, you can speak. Okay. It's good. Good? That's great. Could you please wash it? Okay.